Bugün insanlığın en eski ortak miraslarından birine, hikaye anlatıcılığına doğru yola çıkıyoruz. Cebimizdeki telefonlardan izlediğimiz o büyük prodüksiyonlar, Netflix dizileri veya çeşitli büyük sinema filmlerinin kökenleri aslında dünyanın dört bir yanındaki bazı çay evlerinde, kahvehanelerde veya sokaklarda doğdu. Bugün bu videoda da geleneksel Türk halk tiyatrosunun en önemli miraslarından birini, yani meddahlık sanatını konuşacağız. Hadi gelin insanlık tarihi bu anlatma ihtiyacını nasıl bir sanata dönüştürmüş, buna birlikte bakalım. Ama meddahlara bakmadan önce dünyanın başka yerlerinde nasıl hikaye anlatıcılıkları varmış, onlara da kısaca değinelim istiyorum. Yani Almanya'nın sokak sanatçılarından Kore'nin opera sanatçılarına kadar, oradan da Hindistan'dan Çin'e farklı hikaye anlatıcılığı örnekleri ve meddahlıkla ortak noktaları nelerdi? Bu videoda asıl hedefim meddahlık sanatının detaylarını birlikte konuşmak, fakat yine de dediğim gibi dünyadaki farklı örneklerine de derinlemesine olmasa da değineceğim. Hikaye anlatıcılığı dediğimizde Eskimo halklarının yaptığı çeşitli ritüelistik, dini ve din dışı toplanmalara da aslında gidebiliriz. Fakat ben çok daha yakın ve dille bağlantısı olan hikaye anlatıcılıklarını öne çıkarmak istiyorum. İlk olarak Hindistan. Hindistan'da harikata geleneği dil ile kurduğu ilişki anlamında meddahlıkla benzeşir. Sadece dille kurduğu ilişki anlamında da değil aslında, sahneyi organize etme biçiminde de meddahlığa dair bir izlek var. Çünkü harikata sanatçısı sahne üzerinde, sahnenin merkezinde ve diğer yanındaki sahne sanatçılarından biraz daha yüksekte oturan bir anlatıcıdır. O tam sahnenin merkezinde ve dediğim gibi biraz yüksekte oturur. Etrafında da müzisyenler var. Önünde de küçük alçak bir masa bulunur. Bu masada da hikayesini anlatırken kullanacağı çeşitli küçük eşyalar. Hikayesini anlatırken bu eşyaları kullanır, kendi hayal gücünü ve jestlerini, oyunculuğunu kullanır. Bir taraftan da müzisyenler onun hikaye anlatma biçimine göre ona eşlik ederler enstrümanlarıyla. Şimdi hızlıca dünyanın başka bir yerine gidelim, Almanya. Burada da Bankelsinga 17. yüzyılla 20. yüzyıl arasında sadece Almanya'da değil ama Almanca konuşulan bölgelerde hikaye anlatıcısı rolünü üstlenen bir sanatçı. Bankelsinga sokak sokak gezen ve bir bank üzerinde hikayesini enstrümanıyla birlikte anlatan sanatçılar. Aslında onları günümüzün haber bültenleri, gazetecileri olarak da düşünebiliriz. Almanca bank ve şarkı kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kelime bu. Çünkü bu anlatıcılar bir bankın üzerinde oturur. Ellerinde müziklerini yapacakları enstrümanları vardır ve yanlarında da bazı panolar bulunur. Bu panolarda çeşitli görseller asılı oluyor. Elinde bir çubukla da bazı anlarda müzik çalar, bazı anlarda da hikayede önemli gördüğü bir noktada o hikayenin görselini gösterir. Çoğunlukla da anlattığı hikayeler korkunç cinayetler, büyük aşk hikayeleri, doğal afetler, çeşitli büyük gemi kazaları gibi sansasyonel etki yaratacak ve çok büyük merak uyandıracak hikayeler. Hikayesi bittikten sonra da anlatıcı hikayenin aktarıldığı, metin olarak yazıldığı bir broşür dağıtır seyircilerine ve seyirciler de bu broşürü satın alarak aslında maddi bir destek sağlamış olur. Şimdi buradan Kore'ye doğru gidelim. Pansori. Pansoriler çok daha teatral ve müzikal niteliği olan gösteriler. Aslında tek kişilik operalarda diyebiliriz. Klasik bir pansori gösterisinde sahne üzerinde iki kişi bulunur. Bunlardan biri şarkıcı, anlatıcı rolündeki kişi, diğeri de davulcu, müzisyen. Bir pansori sanatçısının da, yani şarkı söyleyen sanatçının da aslında yaptığı 3 farklı şey var. Bunlardan ilki şarkı tabii ki de ve bu şarkılarda oldukça özel bir vokal teknik gerekli. İkinci unsur anlatı, yani hikayenin asıl anlatıldığı kısım. Pansori sanatçıları bir taraftan şarkı söylerken sonrasında şarkısını bölüp birden hikayesini anlatır. Sonra tekrar şarkıya döner, fakat şarkı sözleri de zaten hikayeyle ilgilidir. Üçüncüsü de jestler. Yani bu hikayeyi anlatırken, şarkısını söylerken yelpazesiyle yaptığı çeşitli hareketler. Davulcu ise çoğunlukla hikayenin doruk noktalarında, en önemli anlarında, en heyecan duyulan yerlerde ritimle bu heyecanı destekler. Tam bir pansori performansı hikayenin uzunluğuna göre değişebilse de yaklaşık minimum olarak 3 saatle maksimum 6 saat kadar sürebiliyor. Yani bu da demek oluyor ki pansori sanatçısı oldukça güçlü ve dayanıklı olmalı. Şimdi de Çin epik anlatıcılığına bakalım. Çin'deki epik anlatıcıları genellikle bir çay evinde görürüz. Çay evlerinde masaların tam karşısına ve ortasına konumlandırır kendisini. Genellikle bir yükseltidedir ve kendi önünde de uzun bir masa vardır. Yani anlatıcının yalnızca üst bedenini görürüz. Aynı şu anda bu videodaki gibi. Ve masasında da kendi önünde bazı ufak eşyalar var. Sahne gerisinde, arkasında da büyükçe bir yelpaze vardır. En önemli kullandığı eşya uyarı tahtası. Bunu performansına başlamadan önce seyircileri
seyircilere performansına başlayacağını haber vermek için kullanır, masasına vurur veya seyirci bazı anlarda ses yaparsa onları susturmak için kullanır veya hikayede gerekli olduğu anlarda yine bu vuruşu hikayenin içinde başka bir nesneye, başka bir sese dönüştürür. İkinci unsuru yelpaze. Pansorilerde de olduğu gibi bu yelpazeler her şeye dönüşebilir. Bir anda bir kılıç, bir mektup, bir tüfek. Hikayede neye ihtiyaç varsa yelpaze de ona dönüşür. Çoğunlukla da anlattığı hikayeler aslında halkın çok iyi bildiği, çok bilinen fakat bir o kadar da sevilen hikayeler. Yani tekrar tekrar dinleniyor. Ve bu epik hikayelerin bir performansında bütün hikaye anlatılmıyor. Hikayenin çok can alıcı bir noktasında performansçı hikayeyi keser ve der ki eğer devamını merak ediyorsanız bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yani bir sonraki bölüme belki bu ertesi gün ya da bir sonraki hafta aynı seyirci tekrar o çay evine gelecek. Ve buradan da dengbejliğe geçiyorum. Kısaca tanımlamak gerekirse dengbeş Kürtçedeki deng yani ses ve beş söyleyen kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kelime. Aslında bir anlamda ses veren, söze getiren, sözü aktaran anlamı var. Dengbejlerde büyük aşkları, savaşları, toplumsal hikayeleri anlatıyorlar. Fakat bunu çok özel bir teknikle yapıyorlar. Kullandıkları bu özel vokal teknik uzun yıllar üzerine çalışılarak icra edilebilen bir teknik. Çoğunlukla dengbejler hikayelerini çıplak sesle aktarırlar fakat bazen bir kaval da eşlik edebilir. Şimdi kısaca şöyle bir dünyadaki örneklere göz attıktan sonra Osmanlı'daki ve Türkiye'deki hikaye anlatıcılığı modeli olarak meddahlığın nasıl bir şey olduğuna artık başlayalım. Öncelikle meddah kim? Geleneksel Türk halk tiyatrosunun en önemli örneklerinden biri meddahlık sanatı. Arapça medih kökünden gelir. Yani met etmek, övmek. Meddahlığın tohumları da aslında ilk başlarda İslamiyet'in ilk yıllarında Bağdat'ta, Şam'da, Kudüs'te atılıyor. Başlangıçta da peygambere ve peygamberin ailesine, ehli beyte övgü söyleyen kişiler meddahlar. Fakat zamanla toplumsal durumları, gündelik hayattaki kişileri ve çeşitli olayları mizahi bir üslupla anlatan bir sanata dönüşür. Hazreti Muhammed'in şairi olan Hasan Sabit de yine en ünlü meddahlardan biri. Mevlana Hasan Selimi'nin ünlü bir şiiri var. Bu şiirde meddahların ne kadar önemli bir meslek icra ettiğini söyler. Şöyle söylüyor: "Ehli beytin hizmetçisi ve meddahı ol, çünkü bu soyun meddahlığından daha iyi iş yoktur." Sonra devam ediyor. "Böylece onların meddahlığını yürekten benimseyenin yüceliğini bütün dünya benimser." Meddahlığın temelleri İslamiyet'in başlardaki Kussas adlı anlatıcılara dayandığı söylenir. Yani kıssahan anlatanlara. Kussas geleneği de anlatıcı ile dilencilik arasındaki ince bir çizgide. İlk dönemlerde camilerde, cami çıkışlarında halka dini öğütler veren, peygamberin hayatını, peygamberin ailesinin hayatını anlatan bu kişiler zamanla hikayeleri daha çok dinlensin, bundan gelir elde edebilsinler diye bazı sansasyonel farklı hikayeler de anlatmaya başlıyorlar. Yani daha doğrusu bilinen hikayelerin olay gidişatını biraz değiştiriyorlar. Bu durumda da tabii ki de eleştirilere maruz kalıyorlar. Yani para için yanlış öğütler veriyor veya para için peygamberin hayatını yanlış anlatıyor gibi. Ya da tamamen hiç peygamberle veya ehli beytle ilgili değil, bambaşka konularla ilgili hikayeler anlatıp bunun karşılığında para alan kişiler. Hal böyle olunca da gezici dilencilikle suçlanıyorlar. Meddahlığın mesleki anlamda sınıflandırılması ve kategorize edilmesi konusunda da Kaşifi en önemli kişilerden biri. O ünlü eseri Fütüve-i Name-i Sultani'de meddahları dörde ayırır. İlki peygamber ve ehli beyt övücüleri. Bu grubun kalemi güçlü olur. Temel görevleri de Hazreti Muhammed'i ve onun ailesini övmek ve dolayısıyla meddahlığın en saygın ve asil grubudur. İkinci grup raviler, yani anlatıcılar. Bu grubun amacı da halka yararlı, faydalı bilgiler iletmek. Yani yalnızca hikaye anlatmazlar fakat dini bir öğretiyi de onlara gösterirler. Üçüncüsü kahramanlık hikayeleri anlatanlar. Bu grupta genellikle meddahlığı ikinci meslek olarak yapıyor. Dördüncü grupta gezici dilenciler. Meddahlık sanatının en alt basamağı olarak tarif eder Kaşifi bu grubu. Yani anlatıcılığını sanat için değil de para için kullananlar diye niteliyor. Kaşifi'ye göre bir meddahın iyi ses taklidi yapması veya ses kullanımının oldukça başarılı olması yeterli değil. O aynı zamanda oldukça da bilgili olmalı. Onun bir dünya görüşü olmalı. Sabırlı ve kararlı olmalı. Ve bu saydığım dörtlüyü de meddahın iskemlesine benzetir. İskemlenin dört bacağı bu dördünü temsil eder. Yine Kaşifi'ye göre meddahların ödüllendirilmesinin de üç ayrı yöntemi var. Bunlardan ilki dua, hayır duası. İkincisi sena, yani övgü, onu övmek, teşekkür etmek. Üçüncüsü de ata,
yani armağan. İşte burada da para da verilebilir veya başka bir şey. İslamiyet'teki meddahların hikayelerini anlatırken kullandığı eşyalara baktığımızda da süngü, tuğ, yaygı, lamba, teberzin ve iskemle gibi farklı nesneleri görüyoruz. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'ndaki meddahlık bu anlattığımdan çok daha farklı. Çünkü aslında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki meddahlık hem Osmanlı gelenekleriyle hem Orta Asya gelenekleriyle tekrar alaşıma giriyor. İlk göze çarpan fark ise Osmanlı İmparatorluğu'ndaki meddahlık geleneğinde dini hikaye yoktur. Şimdi burada da örnek olarak Selçuklu Sarayı'ndaki nedim geleneği verilir. Nedim sohbet arkadaşı demek. Sultanların sohbet arkadaşıdır fakat entelektüel sohbetlerin arkadaşıdır. Onlar oldukça bilgili olur. Kültürüyle, zekasıyla, hazır cevaplılığıyla sultanla uzun sohbetler gerçekleştirir. Daha sonrasında da hikaye anlatarak başka bir ravi kimliğini geliştiriyorlar. Yani anlatıcı kimliğini. Yani yalnızca sohbet eden olmaktan çıkıp hikaye anlatana doğru bir yolculuk. Peki Osmanlı'da yer alan geleneksel meddahlık anlatılarının hikaye yapısı nasıl? Öncelikle başlangıç. Hak, dostum hak. Bu cümleyle başlar meddah hikayesini anlatmaya. Sonra da elindeki değneğiyle yere 3 kez vurur. Ardından açıklama kısmı. Burada da isim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer derler ve hikayeyi anlatmaya başlarlar. Yani bu ikinci bölümde, açıklama bölümünde birazdan anlatacağı her şeyin bir kurgu olduğunu söyler meddah. Ben gerçek bir hikaye anlatmayacağım fakat gerçeğe çok benzeyecek. Üçüncü bölümde asıl senaryonun geçtiği kısım. Burada çeşitli şiveler, ağız, hareket taklitleri, çeşitli vokal ses denemeleri, yani gündelik hayatta görülen, şahit olunan birçok şeyin taklidi olur. Bitişte de kıssadan hisse, yani bu hikayeden ne anladık şimdi? Bunu söyler meddah ve sürçülisan ettiysek affola der, seyirciden özür diler, sonra da performansını bitirir. Meddahlığın gelişimine baktığımızda da Fatih Sultan Mehmet'in 1457 yılında Bursa'da düzenlediği bir şenlikte çok sayıda meddah bulunduğunu biliyoruz. Yine 2. Selim'in sarayında da çok sayıda sanatçı bulunur. Müzisyenler, meddahlar, akrobasi sanatçıları, jonglörler. 3. Murat'ın döneminde de saray sanatçılarının sayısı çok fazladır ve bu saray sanatçılarından bir tanesi de oldukça ünlü. Lalin Kaba. Ünlü bir meddah Lalin Kaba. 17. yüzyılda ise Evliya Çelebi kendi döneminde meddah sayısının 80 kişi civarı olduğunu söylüyor. Ve ona göre de 4. Murat pazar akşamları saraya farklı meddahları davet eder ve çeşitli güldürüye dayalı etkinlikler düzenlerdi. 18. yüzyıla geldiğimizde en çok tanınan meddah ise Hekim Ali. İstanbul'a seyahat etmeye gelmiş olan yabancı birinin söylediğine göre de Hekim Ali aslında kahve Homeros'u. Bu takma adla tanınıyor. Yani kahvehanelerde anlattığı hikayelerle onu Homeros'a benzetmiş. Ayrıca Hekim Ali yalnızca hikaye anlatan bir meddah değil, aynı zamanda hikaye yazan da bir meddahtır. 19. yüzyıla geldiğimizde ise tabii ki meddahlara ve saraydaki etkinliklere dair bilgimiz çok daha genişliyor. Örneğin 2. Mahmut'un sarayındaki meddahların kim olduğunu, birbirleriyle nasıl atıştıklarını, çeşitli etkinliklerde hangisinin kimi yendiğini, bunların hepsini biliyoruz. Aynı zamanda bu dönemde meddahlar yalnızca meddahlık değil ama orta oyunundaki karakterleri de canlandırıyorlar. Karagöz de oynatıyorlar, tuluat da yapıyorlar. Örneğin bir saray meddahı olmasa da 2. Mahmut'un sarayına sık davet edilen Kızamet daha sonraları sözleşme yapılıyor ve saray meddahı oluyor. Yani aylık maaş alıyor. Ve şöyle söylemler de var. Kızamet o kadar seviliyor ki bir başkası anlatsa kellesi gidecek olan hikayeleri padişahın yanında müthiş bir özgürlükle anlatır ve başına hiçbir şey gelmez. Bir başka İstanbul gezgini yabancı bir tanık da şöyle söylüyor. Türkler ona Kızamet diyordu çünkü hareketlerinde, tavırlarında kadınsı bir yan vardı ve Ahmet'in kendi işlettiği, kendisine ait olan bir meddahlık kahvehanesi vardı. Bütün dönem boyunca hem o kahvesinde meddahlığını yapıyor, saraya davet edildiğinde de sarayda yapıyor. Ramazan aylarında farklı kahvehaneleri gezerek meddahlığını devam ettiriyor. Fakat dediğim gibi bir noktada artık sözleşmeli olarak tamamen saray meddahı olarak çalışıyor. Şöyle ki Osmanlı İmparatorluğu'nda saray sanatçısı ve halk sanatçısı ayrımı oldukça belirgin bir ayrım. Örneğin 1886 yılında Şükrü Efendi saray meddahlığı olarak göreve gelince bu sefer halk arasındaki en ünlü meddah İsmet Efendi oldu. Fakat İstanbul meddahlarından dünyaca da ünü salınan
alınan bir meddah daha var. O da Aşki. Meddah Şükrü Efendi'nin yanında yetişiyor Aşki ve çok genç yaşta da İstanbul'da meddah olarak ünlü parlıyor ve sonrasında dünyayı geziyor ve gezdiği yerlerde meddahlık sanatını da icra etmeye devam ediyor. 20. yüzyıla geldiğimizde ise en ünlü meddah Ayı Kemal. Daha sonralarında, daha yakın tarihe geldiğimizde 1973'ün Kasım ayında vefat eden İsmail Dümbüllü de meddahlık yapıyor. Münir Özkul, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Metin Akpınar, bu sanatçıların her biri meddahlık da yapıyorlar. Fakat tabii tam zamanlı bir meddahlık değil. Şimdi buradan meddahlığın neden bu kadar hızlı ve yoğun bir şekilde yayıldığına değinmek istiyorum. Burada da en önemli husus kahvehaneler diye düşünüyorum ben. Osmanlı döneminde meddah kahvehaneleri çok yaygın ve meddahlık kahvehanelerinin her birinin duvarında da bir kişinin resmi ve bir söz var. Şeyh Şazeli. Şöyle bir yazı asılı oluyor bu kahvehanelerde. Her sabah besmele ile açılır dükkanımız, Hazreti Şazeli'dir pirimiz. Şazeli, İslam dünyasının tarikatlarından biri olan Şazeliye tarikatının kurucusu. Rivayete göre de Şazeli geceleri yaptıkları zikirlerde bu zikirlere katılan kişilerin de uyanık kalması için kahveyi kullanır. Kahve içerek dinç kalırlar. Ve kahvenin bu insanı daha uyanık yapan etkisini keşfeden rivayete göre ilk o. O yüzden de kahvehanelerde resmi ve böyle bir söz asılı. Meddahlık sanatı da kahvehanelerde geliştikçe kahvehaneler yalnızca birer kafe ve toplanma alanı olmaktan çıkıp Şeyh Şazeli'nin manevi koruması altındaki kültürel ve sanatsal mekanlar olarak işlediler. Aslında kahvehanelerde meddahlık hikayesine başlamadan önce de bazen Şazeli'yi anarlardı. Kahvehanelerin Osmanlı'ya gelmesi Sultan 1. Süleyman zamanına denk geliyor. Bu ilk zamanlarda da kahvehanelerin müşterileri genellikle aylaklar, nüktedanlar ve edipler. Bu edipler grubu da bizi daha sonra kahvehanelerin kültür ve sanat mekanları olarak işlemesine alan açan kişiler olarak yer ediyorlar. Tabii ilk başlarda çok fazla kahvehane bulunmuyor. Örneğin 3. Selim zamanında 600 civarı kahvehane olduğu bilinirken 1840'lara gelindiğinde bu sayı 2500 civarı olarak kayıtlara geçmiş. Yani gün be gün kahvehanelere olan istek de artıyor. Çünkü yalnızca dini niyetlerle buluşulabilen cami ve tekke gibi kurumlara alternatif olarak sohbet etmek için de buluşulabilen mekanlar olarak yer ediyorlar. Ve sanatsal bir şeye de şahit olmak için, tanık olmak için. Tabi burada sadece sanatsal ve kültürel mekanlar olarak işlemiyor kahvehaneler. Pek çok farklı kahvehane var Osmanlı'da. İşte seyyah kahvehaneleri, kışlık kahvehaneler, yatılı kahvehaneler, Arnavut kahvehaneleri, Tatar kahvehaneleri, aşık kahvehaneleri, meddah kahvehaneleri, say bitmez. Yani her bir grup için, her bir alan için farklı bir kahvehane. Meddahlık kahvehanesinin diğer kahvehaneler yanında daha da ayrışmasının sebebi de aslında biraz finansal bir durum. Çünkü meddahlık gösterilerine katılım çok olduğundan dolayı kahvehanenin sahibinin de geliri artıyor. Hatta bu anlamda Evliya Çelebi Bursa ve İstanbul'un irfan merkezi olduğunu söyler. Çünkü kahvehanelerde bu tip gösteriler oldukça yaygın. Bazı bilinen meddahlık kahvehanelerine de örnek vermek istiyorum. Fatih ilçesinde Reşadiye Kıraathanesi bir meddah kahvehanesidir. Beşiktaş'ta İskele Gazinosu ve Lazaru'nun kahvesi. Kadıköy'de Kurbağalıdere Kıraathanesi. Üsküdar'da İsmail Efendi kahvesi. Fındıklı'da Kadı Efendi Kıraathanesi. Koca Mustafa Paşa'da Dimitri kahvehanesi. Bunlar birkaç tane ünlü meddah kahvehaneleri. Şimdi son olarak da Şükrü Efendi'ye göre meddahlık nasıl yapılıyor bunu da bir bakalım istiyorum. Kendisi 3'e ayırır. İlk grup kitaptan okuyarak veya ezberleyerek Battal Gazi, Hamza gibi kahramanlık hikayelerini anlatan meddahlar. İkinci grup saz eşliğinde bir destanı anlatan meddahlar. Ve bu ikinci grup genellikle Erzurum, Kars ve çevresi bölgesinde yaygın. Üçüncü grupta taklitli hikayeler ve menkıbeler söyleyen meddahlar. Bunlar da İstanbul ve çevresinde genelde sanatlarını icra ediyorlar. Osmanlı ve Türkiye'deki geleneksel meddahlık sanatında kullanılan eşyalarda makreme, değnek ve iskemle. Şimdi de küçük bir soruyla bu videoyu tamamlamak istiyorum. O da şu: siz hiç bir meddahlık gösterisi seyrettiniz mi? Belki televizyondan ya da YouTube'dan. YouTube'da pek çok video var bu arada. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hatta eğer izlemediyseniz bence izleyin ve sonrasında hatta yorumlarda da belirtebilirsiniz hangisini izlediğinizi ve üzerine konuşuruz. Belki ben de izlememişsem onu önerilerinizden hareketle o videoyu da izlerim. Bunun dışında gerçekten bir meddahlık gösterisine katılan varsa aranızda onu da duymak isterim. Örneğin bu aralar İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da çağdaş meddahlık gösterileri var. Yani bazı dönemlerde farklı
Farklı tiyatrolarda da çağdaş meddahlık gösterileri oluyor. Onları da takip edebilirsiniz. Şimdi bir tane de hikaye okumak istiyorum size. Meddahlık hikayesi. Videodan önce karar vermedim hangi hikayeyi okuyacağımı. O yüzden rastgele okuyacağım. Böyle azıcık hem başından, biraz ortasından, biraz sonundan bazı anları okuyacağım. Yani kafanızda da bir meddah hikayesi nasıl olur? Onu böyle bir hayal edebilmeniz için. Çok zor karar vermesi. Tamam, seçtim bir tane. Sızı adı. Hak dostum hak, bilir misin nedir alemde meddah? Birbiriyle halka eder ıslah, dinleyin, kulak verin bizlere, bir hakikat hikayesi anlatayım sizlere. Böyle başladı şu an. Efendim, isim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Hikayedeki kahramanlar bizlere benzer. Zamanın birinde Bursa'da Veysel adında bir adam vardı. Girdi bile hemen, yani 3. cümlede hikayeye başladık. Veysel evli, 3 çocuk babasıydı. Veysel küçük yaşta babasını kaybetti. Evet, böyle devam ediyor hikaye. Sonrasında da efendim hikayemiz burada bitti diyor ve kıssadan hisse kısmına geliyoruz. Orada da şöyle diyor. Değerli dostlar, ihtiyar anne ve babalar bir toplumun en önemli yapı taşlarıdır. Onların bilgi ve tecrübeleri bir hazine değeri taşır. Bu yüzden ihtiyar anne ve babalara sahip çıkmak insani bir görevdir. Bu etme bulma dünyasında yaşlanmak kaçınılmazdır. Dolayısıyla bugünün gençleri yarının yaşlıları olacağını unutmamalılar. Efendim, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Böyle de bitiyor. Yani gördüğünüz üzere giriş, gelişme kısmının ilk cümleleri ve bitiş kısmı aslında neredeyse bütün hikayelerde aynı diyebiliriz. Bir tane farklı bir giriş gördüm, onu da okumak istiyorum. Halk önünde gereklidir nezaket, güne elden bırakmamak zarafet. Söyledikçe macerayı saçılmalı şetaret, meddah Rugeş'ten dinle bir gümüşlük hikayet. Rugeş Demir'in kitabı bu. Kendi yazdığı meddahlık hikayeleri. Evet, dediğim gibi bazı klasik meddahlık hikayelerinin yanı sıra meddahların kendi yazdıkları hikayeler de var. Bu kitabın adını da yine açıklamalara bırakırım. Şimdi videoyu kapatırken de hikayeniz bol olsun diyeyim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.